Hiç şu hissi yaşadın mı? Aslında yapmak istediğin şeyler var. Hayallerin, hedeflerin var. Belki değişmek istiyorsun. Belki yeni bir hayat kurmak istiyorsun. Ama nedense bir türlü ilerleyemiyorsun. Sanki görünmeyen bir şey seni sürekli geri çekiyor. Sanki ayağın gaz pedalında ama araba bir türlü ilerlemiyor. Ve zaman geçtikçe şunu düşünmeye başlıyorsun. Acaba bende bir sorun mu var? Belki de sorun sen değilsin. Belki de sorun enerjini fark etmeden yanlış yere harcıyor olman. Bu serinin önceki bölümlerinde Tantra'nın ne olduğunu konuştuk. Tantra'nın aslında bir farkındalık ve dönüşüm yolu olduğunu gördük. Cinsel enerjinin yalnızca fiziksel bir dürtü değil, yaşam enerjisinin yoğun bir ifadesi olduğunu anlattım. Ve Tantra'nın neden bu kadar yanlış anlaşıldığını da. Şimdi sıra geldi bütün bunların günlük hayattaki etkisini konuşmaya. Çünkü bilgi güzeldir ancak önemli olan o bilginin günlük hayatta nasıl çalıştığını görmektir. Önce basit bir soruyla başlayalım. Sabahları uyandığında her sabah aynı enerjiyle mi uyanıyorsun? Bence hayır. Bazı günler kendini güçlü ve istekli hissediyorsun. Bir şeyler üretmek istiyorsun. Bazı günler ise yorgun ve isteksiz hissediyorsun. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Peki neden? Çoğu insan bunun yalnızca fiziksel olduğunu düşünüyor. Ancak mesele düşündüğümüzden daha büyük aslında. Çünkü insan yalnızca bedenden oluşmaz. Yani sadece beden enerji tüketmez. Bakın burası önemli. Sadece beden enerji tüketmez. Duygular, düşünceler ve sürekli zihinde dönen problemler de enerji tüketir. Tantra'nın dikkat çektiği şeylerden birisi şudur. Çözülmemiş meseleler enerji tüketir. Tıpkı arka planda çalışan ve sürekli enerjiyi, şarjı yiyen ve cihazın performansını düşüren açık kalmış o programlar gibi. Yıllardır kafanı kurcalayan bir konu, bir kırgınlık, bir korku, bir pişmanlık belki. Hani sana her fırsatta söylüyorum ya, sağa sola dağılmış enerji parçalarını kendine topla, geri al diye. İşte tam olarak o mevzu. Enerji kaçağı. Sana en lazım olan şeyin israfı. Belki kimse bilmiyor ama sen o tarihi geçmiş, kokuşmuş, artık sana hiçbir faydası olmadığı gibi bir de üstüne enerjini yiyip bitiren o görünmez yükleri omuzlarında taşıyorsun. Ve taşıdığın her şey enerjini tıpkı bir vampir gibi emiyor. Birçok insan gün boyu çalışmaktan yorulduğunu sanıyor. Ama bazen insanları yoran şey çalışmak değil, taşıdığı yüklerdir, geçmiştir, bitmemiş hikayeler ve kendi içinde kapanmamış kapılardır. Bir başka enerji kaçağı da sürekli direnmektir. Hayatta hiç istemediğin bir durum oldu mu? Mutlaka oldu. Çoğumuz böyle durumlarda şu tepkiyi veriyoruz. Bu olmamalıydı. Ben bunu istemiyorum. Bu neden benim başıma geldi ki? Allah'ım, neden ben? Fakat burada ilginç bir şey var. Direndiğin şey çoğu zaman yok olmaz. Aksine enerjini daha da fazla tüketmeye başlar. Peki, Tantra bu konuda ne diyor? Teslim ol demiyor. Vazgeç demiyor. İlk önce olan şeyi gör diyor. Önce kabul et, direnme, savaşma ya da kaçma. Kabul et. Fark et ve kabul et. Çünkü kabul etmediğin şeyi değiştiremezsin. Gördüğün gibi dönüp dolaşıp yine farkındalık konusuna geldik. Bir diğer büyük enerji kaçağı ise dağınık dikkat. Şimdi insan dikkati ve odağı dediğimiz şey müthiş bir enerji kaynağıdır. Matrix dediğimiz sistem işte bu insan odağının enerjisiyle beslenir. Bu enerjinin nasıl kullanıldığı her şeyi değiştirir. Matrix sistemi insan odağının ne derece muazzam bir güç ürettiğini bildiğinden insanın
o enerjiyi fark edip kullanmaması için sürekli dikkat dağıtıcı faktörleri öne sürer. Dikkatlerimizin dağılması için özellikle yapar bunu. Eğer bir insan odak gücünün farkında olup onu full kapasite kullanabilirse enerji kaçaklarını kesip istediği şeye full odaklanarak hayatını istediği şekilde yönlendirebilir. İşte tam olarak bu yüzden dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Neyse, bu çok daha derin bir konu. Eğer bu konuyu daha derin bir şekilde, daha detaylı bir şekilde ele almamızı isterseniz lütfen bunu yorumlar bölümünde yazın. Başka bir videoda ayrıca konuşuruz. Biz şimdi konumuza dönelim. Ne dedik? Dikkat dağınıklığı. Modern dünyada insanların enerjisinin büyük bir kısmı işte buradan gidiyor. Sürekli telefonlara düşen bildirimler, televizyondaki o kötü haberler, sosyal medyadaki dikkat dağıtıcı içerikler. Bir işi bitirmeden diğerine başlamak, bir düşünceyi tamamlamadan diğerine atlamak. Henüz subliminal alanlara girmiyorum bile. Subliminal mesajlarla ilgili videolarım kanalda mevcut. Oynatma listelerinden bakabilirsiniz. Bu konuyla ilgili de birkaç video çekmiştim. Güzel videolar, bilgilendirici videolar. Bir göz atın isterseniz. Hatta linkini şöyle yukarıya bırakayım. İşte tüm bunlar zihni sürekli bölüyor ve bölünen zihin de enerji kaybediyor. Bazen bütün gün hiçbir şey yapmamış bile olsan yorgun hissetmenin sebebi budur. Çünkü bedenin değil, zihnin yorulmuştur. Ve geldik şimdi en önemli alana. Kendin olmaya değil, kendin olmamaya harcadığın enerjiye. Tekrar ediyorum. Altını kırmızı kalemlerle kalın kalın çiziyorum. Çok önemli. Kendin olmaya değil, kendin olmamaya harcadığın enerjiye. Şimdi bu ne demek? Kabul edelim ki birçoğumuz hayatımız boyunca rol yapıyoruz. Ya da bir şekilde yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü güçlü veya mutlu görünmeye, onay almaya, kabul edilmeye çalışıyoruz. Ve bütün bunlar inanılmaz bir enerji tüketiyor. İnanılmaz. Bir ağacı meyve vermeye zorlayabilir misin? Ya da bir kartalı serçe gibi yaşamaya. Ama biz insanlar yıllarca kendimiz olmadan yaşamaya çalışıyoruz. Gerçekten çok yorucu. Sonra da neden bu kadar yorgun hissettiğimizi merak ediyoruz. Çünkü doğada kendisi dışında bir şey olmaya çalışan, buna ciddi enerji harcayan tek canlıyız. Peki bu işin çözümü ne? Şimdi bilgiyi veriyoruz ama çözümü de konuşmak zorundayız. Tantra bu soruya nasıl cevap veriyor? Şimdi Tantra'nın bu soruya verdiği cevap şaşırtıcı derecede basit. Fark etmek, gözlemlemek, yavaşlamak, enerjini nerelere harcadığını gözlemleyip fark edeceksin. Bu kadar basit. Ancak bir o kadar da önemli. Çünkü enerji önce fark edilir, sonra yönlendirilir. Belki de hayatındaki tıkanıklıkların nedeni şanssızlık değildir. Belki evren sana karşı değildir. Belki de sadece enerjin yanlış yere akıyordur. Ve güzel haber şu ki bunu fark ettiğin anda değişmeye başlayabilirsin. Bir sonraki videoda Tantra'ya nasıl başlanır? Bunu konuşacağız. Sıfırdan başlayanlar için Tantra yol haritası çizeceğiz. Tantra serisinin buraya kadar olan kısmında hep bilgiyi konuştuk. Şimdi ise artık öğrendiğimiz bu bilgileri hayata geçirme kısmına geçiyoruz. O zamana kadar, yani bir sonraki videoya kadar senden yalnızca şunu düşünmeni istiyorum. Enerjini gerçekten neye harcıyorsun? İyi düşün lütfen. Görüşürüz.